Merhaba arkadaşlar, ben Elif Pirenvise, bebeğim örgülerim örgü kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bir önceki videomda size mos bere çalışmasının anlatımını yapmıştım. Böyle güzel kulakları olan kedi kulaklı bir bere çalışmasıydı. Öncesinde yine mos hırka anlatımı yaptım. Böyle popcorn desenleri olan güzel bir hırka çalışmasıydı. Unisex bir model. Kız ve erkek bebeklere örülebilir. Aynı zamanda yine mos elbise çalışması yaptım kız bebeklerimize özel ve bunun kombin olarak devam edebilmesi için bugün sizlere bir patik anlatacağım. Şimdi anlatacak olduğum patik sadece bu model için kullanabileceğiniz bir patik çalışması değil arkadaşlar. Şayet isterseniz bakın şu ön kısmı patiğimiz böyle örülüyor. Buraya bir tane ya da iki tane şu görmüş olduğunuz popcornlardan koyarak bir popcornlu patik çalışması yapmış olabilirsiniz. Bu şekilde takımı tamamlayabilirsiniz. Farklı bir çalışma yapmak istiyorsanız bu aralar bu görmüş olduğunuz kürk pomponlar çok moda. Böyle bir pompon çalışmasıyla da böyle hoş bir patik çalışabilirsiniz ki ben bu pomponları kullanarak yine farklı çalışmalar yapacağım ve size anlatacağım. Böyle bir kombinde yapmayı düşünüyorum. Her ikisini es geçtik. Farklı şeyler de yapabilirsiniz. Sade kullanmak isterseniz sade kullanım için de çok önemli. Alternatif olarak şu beremizde kullanmış olduğum kordonu aynı şekilde çalışarak bakın böyle bir fiyonk çalışması da yaparak yine patiğinizi süsleyebilirsiniz. Yani birçok alternatifiniz var. Hangisini yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben şimdi şu görmüş halinde olan patiğin anlatımını size yapacağım. Evet, ip olarak yine Mos'un Lavita serisini kullanacağım. Yumuşacık ve hafif tüylü bir örgü ipi. Bu modeli anlattıktan sonra özellikle bazı arkadaşlar tüyleri hakkında sorular sordu. Ama tüyleri kopmuyor ve kısacık arkadaşlar ve yumuşacık. Böyle tavşan tüyü diye geçiyor. 100 gram ve 245 metre uzunluğunda örgü ipimiz. Arkadaşlar bu patik çalışmasını 3,5 ya da 4 milimetre örgü şişi kullanarak örebilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Biraz daha böyle tok olsun istiyorum. Hırkayı 4,5 milimetre örgü şişiyle yani 4,5 numarayla örmüştüm. Elbiseyi de 4,5 numarayla örmüştüm. Bereyi biraz daha küçük milimetre şişle anlatmıştım ve örmüştüm. Şimdi patiği de öyle yapacağız. Evet, klasik ilmek atma tekniğiyle beraber bakın ben yine her zamanki şu 3,75 şişlerim var ya bunları kullanacağım ve 31 ilmek atarak klasik ilmek atma şekliniz neyse hiç fark etmez. Şöyle 31 ilmek şişlerimizi atalım ve bu güzel patiği örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, klasik ilmek atma tekniğiyle 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 tam 31 ilmek şişime attım. Bakın şu taban kısmı tamamen haroşa örgü. Şimdi var olan 31 ilmeğimizle bu sırada haroşa örgü olarak ilmeklerimizi örüp sıramızı tamamlayacağız. Arkadaşlar bu şişlerimi gören bazı arkadaşlar diyor ki Elif Hanım ne kadar ilginç şişleriniz var. Şu uç kısmı şuralar sarı sarı içleri beyaz ya.
Bu şişin özelliği filan değil arkadaşlar. Hani derler ya, çalışan demir ışıldar diye. Bu da öyle bir şey oldu. Normalde hep şu gördüğünüz krom rengindeydi şişlerim. Örgü öre öre, en çok da bu şişle örgülerimi örüyorum 3.75 ile. Örgü öre öre arkadaşlar şişlerimin rengi değişti. Ve uzun süredir de kullanıyorum. Çok da memnunum. O merak eden arkadaşları da bilgilendirmiş olayım. Yani orijinal hali böyle değil. Şöyle krom rengiydi fakat öre öre böyle ışıldadı, rengi değişti. Evet, şimdi ilk sıramızı haroşa örgüyle ördük. Devam edeceğiz. Şimdi 31 ilmeğimiz var. Yani 15 sağda 15 solda, bir ilmek ortada olacak şekilde biz artış yapacağız arkadaşlar. Çok patik çalıştık ama ilk kez bizi seyreden arkadaşlar varsa yine onlar için şöyle detaylı bir taban anlatımı yapalım. Şimdi sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Bakın buradan da sayalım: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Şu aradaki 16. ilmeğimiz bizim tam orta ilmeğimiz. Buraya bir işaretleyici taktım ki karıştırmayın. Şimdi artış yapacağız arkadaşlar. Artışlar, bir bu görmüş olduğunuz işaretleyiciyi yaptığımız orta ilmeğimizin sağında ve solunda, bir de şu ilk ilmekten sonra, yani şurada, bir de son ilmekten önce. Her artış sıramız düz sıramızda olacak ve her artışımızda 4 ilmeğimiz artacak. Bir sağ tarafta, 2 ortada, bir de sol tarafta, toplamda 4. Şimdi ilk artışımızı yaparken ilk ilmekten sonra yapıyoruz. İlk ilmeği şişime boş aldım. Şöyle gizli artırma yaptım ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüm. Bakın hemen işaretleyicimin olduğu orta ilmeğin oraya geldim. Bu 14 ilmeği hiç unutmuyoruz. Artırmaların tamamında bu 14 ilmek bize lazım. 14 ilmekten sonra tekrar bir gizli artırma yaptım. Bakın tam orta ilmeğimi ördüm. Hemen sonrasında bir gizli artırma daha yaptım. Ne dedik? Ortadaki ilmeğin ortadan, sağdan ve soldan yapacağız. 14'ü unutmuyoruz dedik. Şimdi artırmadan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördük. Bakın sıra sonunda bir ilmek kaldı. Hemen bir gizli artırma yapıp bu son ilmeğimizi de örüyoruz. 4 tane artırma yaptık. Bir burada, 2 burada, 3 etti, bir de burada 4. 31 ilmeğimiz vardı. Şu an şişimizde 35 ilmeğimiz oldu. Şimdi bu 35 ilmeği örgümüzün arka tarafında haroşa örgülerle örüp sıramızı tamamlıyoruz. Evet, örelim ve tamamlayalım. Evet, 35 ilmeğimi bakın ördüm ve sıramı tamamladım. Bu arada arkadaşlar, dışarıda sünnet düğünü mü var, normal düğün mü var bilmiyorum. Çok fazla davul sesi geliyor. Eğer bu ses size de geliyorsa kusura bakmayın, özür dilerim. Bir yandan davul sesi, bir yandan ambulans sesi, hayat devam ediyor. Yapılacak bir şey yok. Ama ses benden kaynaklı değil, sokaktan geliyor. Eğer size de bu ses geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi ikinci kez artırma yapacağız. Bu sefer 2 ilmek öreceğiz. Bakın ilk artırmamızda, birinci artırmamızda 1 ilmek ördük. Sonra artırdık. Şimdi ikinci kez arttırırken 2 ilmek öreceğiz. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeği ördüm. 2 ilmekten sonra bir gizli artırma yaptım.
Sonra unutmamamız gereken sayı 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Bakın 14 ilmek ördüm. İşaretleyicimin olduğu orta ilmek burada. İlk artışımızda hemen öncesinde ve sonrasında artırma yapmıştık. Dolayısıyla bu orta ilmeklerimiz 3 oldu. Şimdi 14'ü saydıktan sonra gizli artışımızı yapıyoruz. Bu arada kalan 3 ilmeği örüyoruz ve sonra tekrar bir gizli artırma yapıyoruz. Yine başta bir tane arttırdık, ortada 2 tane arttırdık. Tekrar 14 sayısını hatırlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ilmek ördüğümde bakın sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Hemen bir gizli artırma yapıp bu 2 ilmeği de örüp sıramı tamamlıyorum. 4 kez artırma yapmış olduk. 35 ilmeğimiz vardı. Şu anda 39 ilmek oldu. Ve arka tarafta bu 39 ilmeği haroşa örgülerle örüp sıramızı tamamlıyoruz. Tamamlayalım. 3. artırmayla devam edelim. Evet, 39 ilmeğimi ördüm, sıramı tamamladım ve tekrar ön taraftayım, yani artış sıramdayım. 3. kez arttıracağız ve 1 2 3 ilmek ördükten sonra başlayalım. İlk ilmek boş, 2 ve 3. ilmeği ördüm. Hemen gizli artışımı yaptım. 14 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 ilmek ördüm. Bakın orta ilmeğim burada. Önünde 2 tane ilmek var. Bu birinci artışımız, bu ikinci artışımız. Hemen şimdi 14'ten sonra 3. artışı burada yaptık. Şimdi 2 burada, bu orta ilmeğim, 2 de diğer tarafında artışımız var. Toplamda burada 5 ilmeğimiz var. O yüzden önce bu 5 ilmeği haroşa örgü olarak örüyoruz. 4 ve 5. Ardından bir gizli artırma burada yapıyoruz ve yine 14 ilmek sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. 14 ilmeği ördüm. Bakın 3 ilmeğim var. Hemen bir gizli artırma yapıyorum. Ve son 3 ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Yine 4 ilmek artırdık. 39 ilmeğimiz şimdi 43 ilmek oldu. Ve arka sırada bu 43 ilmeği örerek sıramızı tamamlıyoruz. Tamamlayalım. 4. ve son artışla beraber artık tabanı bitireceğiz arkadaşlar. Daha büyük örmek isterseniz hem ilmek sayınız hem sıra sayınız, yani artış sayınızı daha fazla yaparak tabanınızı, dolayısıyla patiğinizi büyütebilirsiniz. Şimdi benim bu size anlattığım 31 ilmekten olan 4 artırmalı çalışma 0-1 yaş arası çok rahat bir şekilde kullanılabilecek bir patik çalışması olmuş olacak. Ölçülerini de şimdi taban bitince net olarak size söylerim. Evet. Evet, 3. artırmayı bitirdik. 43 ilmeğimiz oldu ve 43 ilmeğimizi örgümüzün arka tarafında haroşa örgülerle ördük ve sıramızı tamamladık. Bakın hem orta kısmımız şöyle genişlemiş oldu. Yani şu burun kısmı şurasını
örmüş olduk. Hem de şu kenarlarda yaptığımız çalışmalar arkadaşlar, bakın bura bir kenar, bura diğer kenar. Oralarda bakın genişlemiş oldu, görüyor musunuz? Şimdi dördüncü ve son kez artış yapacağız. Dördüncü kez artırırken 4 ilmek örüp öyle artırıyoruz. İlk ilmek boş, 2 3 4 ilmeği ördükten sonra bir gizli artış, sonra 14 ilmek, hiç unutmuyorduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ilmekten sonra hemen artışımızı yapıyoruz. Bakın bu kez orta ilmeğim burada, önünde 3 artış, arkasında yine 3 artış, 2 4 6 7 ilmek ortada kalmış oldu. Artışı yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 ilmeği ördüm. Sonra gizli artışımı yaptım ve 14 ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 ilmeğimi ördüm. Bakın sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. Hemen gizli artışımı yaptım ve bu 4 ilmeği de örerek sıramı tamamladım. 43 ilmeğimiz vardı. 4 ilmeğimiz daha arttı ve ilmek sayımız 47 ilmek oldu. Şimdi var olan 47 ilmeği örgümüzün arka tarafında haroşa örgü olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Aynı zamanda bizim taban çalışmamız da bitmiş oluyor. Patiğimizin üst kısmını örmeye başlayacağız. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, sıramı tamamladım. Bakın şimdi şu misinalı kısma örgümü alayım. Bakın tabanımız şöyle patik bittikten sonra dikildiğinde görüyor musunuz? Şu ortadaki artırma kısmımız şu burun kısmını, şu arkadakilerde tam topuk kısmını oluşturmuş oldu. Çok düzgün bir patik tabanıdır. Patiklerimin birçoğunda hep bu tabanı kullanıyorum ve anlatırken de size anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar haroşa örgülerle beraber örmeye devam edeceğiz. Toplamda kaç sıra öreceğiz hemen söyleyeyim. Şimdi artışım burada bitmiş. 1 2 3 4 5. 5 diş haroşa boyunca, şimdi şu bitti ya, düz taraftayız. Şimdi 10 sıra olarak söylersek haroşa dişi olarak da 5 sıra 5 diş haroşa boyu var olan 47 ilmeğimizle haroşa örgülerimizi örelim. Sonra şu burun kesimiyle şu kısımla devam edelim. Evet arkadaşlar, 5 değil de 6 diş haroşa boyunca ördüm ya da 12 sıra. Şöyle bakın 2 4 6 8 10 diş haroşa boyunca ördüm. Şu eğer başlangıcınız benimki gibi haroşa dişi görünümüyse bununla 11'e oluyor. Bakın 2 4 6 8 10 11. Ama bu başlangıcınız eğer farklı şekilde başlıyorsanız böyle görünmeyebilir. Sadece haroşa dişlerini sayarak 2 4 6 8 10 diş haroşa örgü olana kadar örmüş olduk. Şimdi arkadaşlar şu burun kısmını çalışacağız. Şu görmüş olduğunuz burun kısmında benim 11 tane ilmeğim var. Yani şu orta kısım, bakın şu orta ilmeğimin şu 5 ilmek sağında, 5 ilmek solunda, 2 4 6 8 10 11. Şöyle. Şimdi diğer tarafta 2 4 6 8 10 12 14 16 18 bir tarafta var, 18 bir tarafta var. 18 18 36, 11 daha 47, bizim 47 ilmeğimiz var.
Evet, işaretleyici takmadan göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, önce ilk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ilmek şu kenar kısmım. Aradaki 11 ilmek burun kısmım. Diğer 18 ilmek de diğer tarafım. Şimdi geri dönüşler yaparak şu burun kısmını oluşturacağız. Şimdi 18 ilmek ördüm. Burun kısmı için ne dedik? 11 ilmeğimiz var. Devam ediyorum. Burunun 11 ilmeğini de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ilmek ördüm. 18, 28, tam 29 ilmek örmüş oldum. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim kalınca şöyle geri dönüyorum. Bu 18 ilmeği örmüyorum. Şimdi sadece şu burundaki 11 ilmeği öreceğiz ve 11. ilmeği bir sağdaki ilmekle bir soldaki ilmekle birleştirerek ördüğümüzde o görmüş olduğunuz ön kısım oluşuyor. Şimdi 18 ilmeğim kalana kadar ördüm. Geri döndüm. İlk ilmeği boşaldım. Bu bir. Sonra 2. Pardon, burada bir de düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Şimdi önü düz olarak ördük. Arkayı ters öreceğiz. Burası ters sıramız. Geri döndüm. İlk ilmeği boşaldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Burada benim 11 ilmeğim var. Şurada da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmeğim var. Bu 11. ilmeğimle buradaki ilmeği birlikte örüp öyle dönüyorum. Bakın. 2 ilmeği birlikte ters sırada olduğum için ters örgü olarak ördüm. Burada 17 ilmeğim kaldı ve geri döndüm. Tekrar ilk ilmeği şişime boş aldım. Sonra 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın 11. ilmeğim burada. Bu 11. ilmeğimi de hemen şurada 18 ilmeğim vardı. Onun bir ilmeğiyle beraber ördüm. Burada da 17 ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. Ters sıramda olduğu için ilk ilmeği boş. Sonraki ilmekleri ters örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın 11. ilmeğim. Bir ilmek de yandan alıyorum. Şöyle ikisini birlikte örüyorum. 11. Burada artık 16 ilmeğim kaldı. Her döndüğümde bir ilmek alıyorum. Burası bir ilmek eksiliyor. Tekrar şimdi düz taraftayız. İlk ilmeği boşaldım. Sonra düz örgülerle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeğimi ördüm. Bakın 11. ilmeğim burada. Bunun yönünü değiştiriyorum. Ben de ilmeğin yönü örgümden kaynaklı ters olduğu için çeviriyorum. Sizin de tersse siz de düzeltin. Bakın yine yandan bir ilmeği aldım ve iki ilmeği birlikte örerek yine geri döndüm. Burada da bir ilmek eksildi. Hep aynı şeylerin tekrarını yapacağız. Bakın ilk ilmeği boşaldım. Ters örgülerle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmeği ördüm. 11. ilmekle hemen yan taraftaki ilmeği ikisini birlikte ördüm ve geri döndüm.
Arkadaşlar bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakın burnumuz oluşmaya başladı. Hep aynı şeyin tekrarını yapacağız. Şu kenarlarda 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek kalana kadar. Bakın 4 kez buradan dönüş yapacağız. Aynı kontrolü buradan yapalım. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Şimdi şu sırayı dönünce burada 5 var. Burada da 4 kalacak arkadaşlar. Burada yani şu sırayla beraber burada 5 kez, burada 4 kez döneceğiz. 11 sağda, 11 ortada, 11 kenarda, toplamda 33 ilmeğimiz kalana kadar aynı şeyi yapalım. Sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın burada son kez 2 ilmeği birlikte ördüm. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmeğim kaldı. Şimdi ilk ilmeği boş aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek ördüm. Bakın şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeğim var. Şimdi 11. ilmeğimle buradaki ilmeği birlikte ördüm. Artık burada da 11, burada da 11 ilmeğim kaldı. Artık kesimler bitti ve haroşa örgü olarak örgümü ördüm ve sıramı tamamlamış oldum. Artık burun kısmımız da bitti. Şimdi bilek kısmımızı öreceğiz arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu, gördünüz mü? Şimdi bilek kısmımızı öreceğiz. Bakın bir düz bir ters tekli lastik çalışmasıyla beraber şöyle uzunca bir lastik çalışması yapacağız. Bunu ne kadar uzun yapar da şöyle katlarsanız arkadaşlar, bu o kadar güzel görünüyor. Bakın ne kadar uzun o kadar güzel. Şimdi ben kaç sıra örmüşüm hemen söyleyeyim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tam 22 sıra örmüşüm. Şimdi hemen örgümüzün arka tarafında buradan lastik örgümüze başlıyoruz. Bakın. İlk ilmeği boş aldım. İkinci ilmeğim düz. Ardından bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar. Bu arada 11, 11, 11, 33 ilmeğimiz var arkadaşlar şişimizde. 33 ilmeğimizle beraber bir düz, bir ters lastik örgüyle beraber ben 22 sıra öreceğim. Siz daha az ya da daha çok örebilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer katlayacaksanız, ki böyle güzel görünüyor, yani en az 22-25 sıra örün. Biraz devamlı aynı şeyi yapmak beni sıkıyor. Eğer benim gibi olan arkadaşlar varsa bir şey diyemeyeceğim ama uzun olsun ben örerim diyen arkadaşlar varsa ya uzun örmelerini tavsiye ederim. Bak, bir düz bir tersle beraber sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün düz tarafında ilk ilmeği boş alıyorum. Bakın ikinci ilmek ters, sonra bir düz bir ters. Lastik örgümüzün ikinci sırasına başlamış olduk. Arkadaşlar patiği bağcıklı kullanmak isteyen arkadaşlar olabilir. Çok rahat bir şekilde örgülerinizin arasından bağcık geçirebilirsiniz. Ama illa bağcık yuvalı bir patik yapmak isterseniz şu lastik örgüye başlamadan bağcık geçirebilmek için daha önce birçok patikte gösterdim. Böyle bağcıklı yuva çalışması yapabilirsiniz. Yani bir ör bir kes şeklinde, bir ör iki ilmeği birlikte kes şeklinde yapabilirsiniz. Yani ne yaparsınız? Şöyle şişinize ipinizi dolarsınız. Sıradaki iki ilmeği birlikte örersiniz. Bu doladığınız ilmek sizin bağcık geçirme yuvanız olur. İlik gibi. Sıradaki iki ilmeği kesince de
bu artırma yapmış olduğunuz ilmek yerine kesmiş olursunuz. Yani bir dola 2 ilmeği birlikte kes, bir dola 2 ilmeği birlikte kes şeklinde yuva çalışması yapabilirsiniz ama bana sorarsanız hiç gerek yok. Yani illa bağcık kullanacağım derseniz de bakın araları çok müsait arkadaşlar. Aralardan geçirebilirsiniz. Evet, 2 sırayı tamamladım. Şimdi ben 22 sıraya tamamlayacağım arkadaşlar. Sonra örerek kesme tekniğiyle keseceğim ve dikişimi yapacağım. Tabi onları yaparken sizinle paylaşacağım. Şimdi istediğiniz uzunlukta lastik örgülerinizi örün arkadaşlar. Kesim ve dikim çalışmasıyla devam edelim. Arkadaşlar tam 21 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. Bakın 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve 21. Şimdi 22. sırayı örerken kesimimi yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Bakın ilk ilmeği boş aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Sıradaki ilmeğim düz. Düz olarak ördüm ve arkadaki ilmeği üzerinden geçirdim. Yani tersleri ters örüp kesiyorum. Düzleri düz örüp kesiyorum. Şimdi bu kesimi yaparken esnek bir kesim yapmamız lazım. O yüzden ilmekleri şöyle bolca, bakın bolca örüyorum ve öyle kesiyorum. Eğer sıkı keserseniz patiğinizin bilek kısmı dar olur. Bebeğinize giydirip çıkartırken zorlanırsınız. O yüzden mümkün olduğu kadar bol örgülerle örüp bu şekilde kesimimizi yapalım. İlmeklerimizin tamamını bu şekilde keselim. Sonra popcorn'u yapmak isteyen arkadaşlar olursa örerken nasıl popcorn yapıldığını göstereceğim ya da patiği ördünüz, bitirdiniz. Sonradan da popcorn yapabilirsiniz arkadaşlar. Onun nasıl yapıldığını size göstereceğim. Sonrasında da patiğimizi dikeceğiz ve bitireceğiz. Evet, şimdi ilmeklerimizin tamamını kesip bitirelim. Evet, ilmeklerimin tamamını bol örgülerle ördüm ve esnek bir kesim yaptım, tamamladım. Şu son ilmeği bir kez daha ördüm. Şimdi arkadaşlar patiğimi dikebilmek için şöyle yarım metre kadar uzunlukta ipe ihtiyacım var. O yüzden biraz uzun bırakarak ipimi kestim. Bu benim dikiş ipim. Şimdi popcorn çalışmak isteyen arkadaşlar, şayet örerken popcorn çalışmak istiyorsanız, şurada 11 ilmeğimiz vardı ya, bu 11 ilmeğimizin 5 sağında 5 solunda ilmek kalacak şekilde şu 6. ilmeğe popcorn çalışabilirsiniz. Örerken bunu yapabilirsiniz. Bir tane mesela şöyle çalışırsınız, bir tane de şöyle sağa sola birkaç sıra sonra tekrar çalışabilirsiniz. Bunu benim ördüğüm gibi düz ördüğünüzü kabul edelim. Sonradan popcorn yapmak istiyorsunuz. Onda da şöyle yapabiliriz. Bakın şimdi hemen çalışalım. Buradan bulalım orta ilmeğimizi. Evet, tam şu ilmek. Bakın yanında 1 2 3 4 5. Evet, tam orta ilmeğim şu. Bakın. İkinci sıradan bir ilmek alt. Tığ numaram şu anda 3 ama bunu 2 ile 2,5'la yapabilirsiniz. Hiç sorun değil. 3'e kadar yolu var. Bakın ilmeğin arasından geçtim. Tıpkı popcorn çalışması örerken yaptığımız gibi geldim. Bu ilmeğin içerisine 1, tekrar 2,
tekrar 3, tekrar 4. Bakın 1 2 3 4 5 tane oldu. 5'ini birlikte tek bir ilmek haline getirdim. Sonra ne yapıyorduk? Şu ilmek aldığımız yere şöyle çapraz batıp kaydırıyorduk. Popcornumuz oldu. Bunu böyle yaptıktan sonra bir zincir çekip şu ipinizi biraz uzun bırakarak kesin. Ardından bakın şurası başlangıç yerim. Bir üst sıradaki ilmek. Buradan içeriye ipinizi alın. Şurada başlangıç ipim de var. Onu da içeriye alayım. Evet, o buraya zaten örgünün içerisine karışmış. Evet. Şimdi bunu da tam başlangıç yerimden içeriye aldım. Bakın arada bir ilmek var. Görüyor musunuz? Bu başlangıç, bu bitiş. Bunu sıkıca düğümleyip, şimdi ben sıkıca düğümlemeyeceğim çünkü ben patiğe popcorn yapmayacağım. Şöyle birkaç kere düğümleyip fazla ipini kesebilirsiniz. Aynı çalışmayı bakın birer tane de şöyle yapabilirsiniz. Toplam 3 tane olabilir. Hatta bunu biraz aşağıdan tutup 2 buraya, bir tane de tam şuraya yine popcorn yapabilirsiniz. Yani 4 taneli popcorn olabilir. Alternatif olarak böyle çalışabilirsiniz. Bunu sadece patikte düşünmeyin arkadaşlar. Ördüğünüz düz kazak ve hırkalarda da eğer sonradan popcorn çalışmak isterseniz aynı bu şekilde çalışabilirsiniz. Bu da ayrıntı olmuş oldu sizin için. Şimdi şunu ben bir sökeyim, sonra dikişi göstereceğim. Evet, popcornumu söktüm. Şimdi arkadaşlar dikiş yapacağız. Uzun bırakmış olduğumuz ipimizi böyle ucu küt olursa daha iyi olur. Daha rahat dikebilirsiniz. Ucu küt bir iğneye geçiriyorum. Bakın. Karşılıklı önce birleştiriyorum. Buradan bir daha şöyle sağlam olsun burası. Sonrasında bir sağdan bir soldan şöyle batarak, buraları ben özellikle böyle girintili çıkıntılı başladım ve bittim ki bu dikişi rahat yapabileyim diye. Bakın, haroşa dişi gibi bu şekilde karşılıklı hiza aldım ve dikiyorum. Bir sağdan bir soldan. Şu tabana kadar bu şekilde gelelim. Bakın burada bu şekilde dikiyorum. Haroşalı kısma gelince de karşılıklı bakın böyle haroşa dişlerini hizalayacağım. Tam şu başlangıç ipimizin olduğu yere kadar dikip gelelim. Evet, bakın haroşa dişlerini karşılıklı hiza alarak tam başlangıç yerinin oraya kadar geldim. Evet, bakın ne kadar düzgün oldu. Şimdi arkadaşlar şu taban kısmımızın ilk başlangıç ilmeklerimizin dikişini yapacağız. Şu görmüş olduğunuz başlangıç ipini sıfır kesmiyorum. Bunu da şu dikişimin içine yedireceğim. Arkadaşlar burada da bakın haroşa dişi gibi dişlerimiz var. Karşılıklı yine hiza alıyorum ve şu başlangıç ipini de dikişimin içerisine yediriyorum. Bakın bir sağdan bir soldan. Önemli olan aynı ilmekleri hiza alabilmek. Bir sağdan bir soldan. Bakın bunu da yedirdim. Bir kez daha yedirdikten sonra artık fazlasını kesebilirim.
Bakın dikiş ipimin içerisinde kalıyor. Evet, artık bunun fazlasını alabiliriz. Yine karşılıklı hiza alarak tam şu burun ucuna kadar gelelim. Orayı beraber bitirelim. Evet, bakın tam burun ucuna kadar geldim. Diktim. Şimdi iğnemi içeriye göndereceğim. Bakın yine ne kadar düzgün bir dikiş yaptık. İğnemi içeriye gönderdim. Burada artık düğümleyerek bitiriyorum. Şu dikiş yapmış olduğum yerden ipimi birkaç kez yürütüp öyle kesiyorum. Evet, patik çalışmamız bitti arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel bir patik örmüş olduk. Evet. Hemen şöyle kalıbımızı geçirelim. Nasıl güzel olduk. Şimdi ben size santim ölçüsü verecektim. Onu vereyim. Lastiğimizin santim ölçüsü de dahil. Bakın arkadaşlar 10 santim ama nasıl esniyor görüyor musunuz? Yani bu 12-13 santime kadar esner. Yani nasıl diyebiliriz bunu? 0-18 ay diyebiliriz. Çocuğumuzun ayak büyüklüğüne göre. Bakın nasıl esniyor. Şu esnemiş hali rahat. Bakın. Rahat. Çok asılmamama rağmen 13 santim. Yani 1,5 yaşa kadar giyilebilecek büyüklükte böyle çok güzel yumuş yumuş bir patik çalışmış olduk. Şimdi videonun başında fiyonk çalışmasından bahsetmiştim. İsterseniz bir fiyonk yapabilirsiniz diye. Bakın. Patiği de süsleyebilirsiniz. Takım yapabileceğiniz işte bere olur. Her şeyde kullanabilirsiniz. Kordon çalışmasıyla bunu yaptım ama isterseniz bir küçük videoyla da bunun yapımını baştan sona size anlatabilirim. Evet arkadaşlar, bir anlatımımın daha sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Söz vermiyorum ama şöyle bir niyetim var. Güzel bir pantolon çalışmak istiyorum. Özellikle son 1-2 senedir yine çok moda bu kombinler arasında dar böyle çorap gibi değil ama bol pantol gibi de değil, böyle daha dar kesim pantol diyeyim. Öyle pantollar çok moda oldu. Niyetim var. İnşallah yetiştirip örerim. Eğer istiyorsanız siz de yorumlarla beraber beni gaza getirin arkadaşlar. Deyin ki evet Elif Hanım istiyoruz, lütfen anlatın deyin. Yani öyle biraz daha şey yapıyorum, kendimi sorumluluk altında hissediyorum. Hani konuştuğum laf isteniyor ve evet anlatmam lazım diye de şartları biraz zorluyorum açıkçası. Öyle yaparsanız kesin anlatırım. Beni izlediğiniz için her birinize çok teşekkür ediyorum. Artık YouTube kanalında video çekmek bana böyle hani eskisi gibi değil de çok daha farklı geliyor arkadaşlar. Artık böyle ileri derecede bir hobi gibi, böyle bir bağımlılık gibi. Burada videolarımı çekerken sizinle sohbet ediyorum. Bilmiyorum videonun sonunu kaç kişi seyreder, kaç kişi bu dediklerimi duyar, onu da bilmiyorum ama. Yani çok keyif alıyorum anlatırken. Sanki karşımda birileri varmış da böyle birebir anlatıyormuş gibi hissediyorum. Ara ara sohbet etmeyi bile düşünüyorum bazen. Şaşırıyorum. Kayıtlı olduğumu unutuyorum böyle. Yani çok keyif alarak yaptığım bir şey. Çok da mutluyum. Böyle değişik güzel ipler bulunca, değişik güzel modellere denk gelince büyük keyifle anlatıyorum. Zaman zaman anlattığım modellerden kaynaklı beni üzmeye çalışan insanlar tabii ki oluyor. İşte onun modeli, bunun modeli, benim modelim falan diye ama ben doğru olanı yaptığıma inandıktan sonra kimin ne dediği hiç umurumda değil. Allah var, hak var, hukuk var.
Akıl var, nizam var. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. İnşallah Allah nasip ederse yeni videolarla, yeni anlatımlarla, böyle trend örgülerle beraber sizlerle olmaya devam etmek istiyorum. Eğer nasipse. Bir sonraki videomda görüşebilmek dileğiyle her birinize sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Hoşça kalın.